Zaman çizelgemizde süpernova patlamalarından sonra nötron yıldızlarının oluşumu var. Bir süpernova patlamadan nötron yıldızları oluşamaz. Bir süpernova patlamasında büyük bir yıldız kendi kendini yok ettiğinde iki şeyden biri olabilir. Kendi muazzam yerçekimi tarafından ezilmiş, özellikle büyük bir yıldızın çekirdeği bir atomdan daha küçük olana kadar küçülür ve bir kara delik haline gelir. Bununla birlikte daha küçük bir yıldızın çekirdeği bir nötron yıldızı olmak için bir şehir boyutuna küçülür. Bir nötron yıldızında yerçekimi o kadar güçlüdür ki katı yüzey neredeyse tamamen pürüzsüz bir küre gibidir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 60.000 santigrat derecedir. Alan çizgileri nötron yıldızının manyetik kuzey kutbundan güney kutbuna doğru kıvrılır. Bir nötron yıldızı manyetik kutuplarından radyasyon ışınları yayar. Radyasyon, radyo dalgaları, X ışınları, gama ışınları ve hatta görünür ışık biçimini alabilir. Nötron yıldızları bazı durumlarda başka bir nötron yıldızıyla veya normal bir yıldızla çarpışabilir. Bu durum süpernovayı tetikleyebilir. Evrendeki ağır maddelerden bazıları sadece bu tip ağır çarpışmalar sonucunda oluşur. Çarpışmalar inanılmaz enerji ve sıcaklık oluşturduğu için bu koşullar element oluşumları için uygun olur. Bir nötron yıldızı süpernova patlamasında Güneş'ten 4 ile 8 kat daha büyük bir yıldızın çekirdeklerinden oluşan son derece yoğun, sıcak yıldızdır. Normal madde çok fazla boş alan içeren atomlardan oluşurken nötron yıldızları çok daha kompakt maddeden, esas olarak nötron adı verilen atom altı parçacıklardan oluşur. Bir nötron yıldızının içinde. Yıldızların çoğu gazlardan oluşur. Ancak bir nötron yıldızının yaklaşık 1 kilometre kalınlığında bir katı demir kabuğu vardır. Bunun altında nötron adı verilen güçlü yerçekimiyle birbirine sıkışmış ve dünyada olmayan bir tür sıvı oluşturan bir atom altı parçacıklar denizi bulunur. Boyut 15-25 kilometre genişliğindeki nötron yıldızları yaklaşık bir şehir büyüklüğündedir. Diğer yıldızlara kıyasla çok küçüktürler. Yoğunlukları yüzeyde inanılmaz derecede güçlü bir yerçekimi yaratır. Bir nötron yıldızındaki ortalama bir insan yaklaşık 7 milyar ton ağırlığındadır. Yoğunluk. Bir nötron yıldızını oluşturan malzeme o kadar yoğundur ki dünyaya getirilen tek bir çay kaşığı tüm dünya popülasyonundan daha ağır olacaktır. Nötron yıldız maddesinden yapılmış bir futbol topu 5 trilyon ton ağırlığında olacaktır. Bu yaklaşık Everest Dağı ile aynıdır. Nötron yıldızları bilinen en küçük, en yoğun yıldızlardır ve tüm yıldızın kütlesini Ayvalık'tan daha küçük bir alana sığdırabilirler. Tüm nötron yıldızları öfkeli bir hızla dönerler, bazıları saniyede 700 kez dönebilir. Bunu biliyoruz çünkü nötron yıldızları döndükçe gökyüzünü süpüren radyasyon ışınları gönderir ve dünyayı süpürdüklerinde yanıp sönen deniz fenerleri gibi davranırlar. Bu şekilde yanıp sönen nötron yıldızlarına pulsar denir. Pulsarlar. Gökbilimciler ilki 1967'de görüldüğünden bu yana yaklaşık 2000 pulsar, yanıp sönen nötron yıldızı keşfettiler. Bu nötron yıldızları güçlü manyetik alanlara sahiptir ve manyetik kutuplarından radyo dalgaları ışınları üretirler. Yıldız kendi dönme ekseninde dönerken iki radyo ışını gökyüzündeki koni şekillerini süpürür ve dünyayı süpürdükleri yerde titreşimlerine neden olur.
En yavaş pulsarlar saniyede yaklaşık 5 radyo dalgası atışı gönderir. En hızlı pulsarlar ise saniyede 716 darbe gönderir. Bir pulsar dönerken radyasyon ışınları sürekli olarak uzayda gezinir. Yukarıda gösterilen alanda her iki ışın da dünyaya işaret etmiyor. Bu nedenle dünyadaki bir gözlemcinin bakış açısından pulsar kapalıdır. Sinyal veya ışık darbesi, radyo dalgaları, X ışınları veya diğer radyasyon olarak tespit edilebilir. Yengeç bulutsusunun kalbi. Yengeç bulutsusunun merkezinde saniyede 30 kez dönen ve kutuplarından gelen radyasyon ışınlarının yanı sıra yüzeyinden bir kar fırtınası fırlatan bir nötron yıldızı vardır. Chandra X ışını gözlemevi tarafından alınan bu görüntüde pulsarın etrafındaki halka benzeri yapılar yüksek hızlı parçacıkların rüzgarının evrendeki bulutsunun içine doğru ilerlediği görünüyor. Pulsar 3C58. X ışınlarını algılayan bir kamera ile çekilen bu görüntü, eski bir süpernova patlamasının kalıntılarını gösteriyor. X ışınları yayan, mavi ile gösterilen, gazla kısmen örtülmüş parlak merkez bölge bir pulsar içerir. Bu, her iki tarafa trilyonlarca mil uzayan ve süpernovadan diğer kalıntı maddelerde döngüler ve girdaplar, mavi ve kırmızı olarak gösterilen, oluşturan X ışınları üretiyor. Zaman çizelgesinin gelecek bölümünde süpernova patlamalarıyla oluşan kara delikler var.